Yakın zamanda çok underrated kalmış bir oyun serisini bitirdim. O oyun serisi No More Heroes. No More Heroes'un ilk iki oyunu Wii'ye özel çıkmış ki ben Wii'ye sahip bir insan olmama rağmen birinci oyunu biraz denedikten sonra çok yorulduğumdan dolayı bırakmıştım. Gerçekten yorucu bir oyundu çünkü motion kontrolle oynamak. Ama neyse ki Switch'e bu oyun portlandı. Yani ilk iki oyun Switch'e portlandı. Switch'e portlandığı için de el modunda da oynayabilmemiz için motion kontrolsüz mod da eklediler. Ve sadece bunu da yapmakla kalmadılar. Öbür platformları da çıkarttılar. İlk iki oyunu. Hatta üçüncü oyunu da çıkarttılar sonra. Ve artık oyunu oynayabilirdim yorulmadan. O yüzden Steam'den iki oyunu da aldım. Ki o zaman oyunun tanesi 31 TL'ydi. Şu an kim bilir kaç para. Ve şu an seriyi komple bitirmiş bir insan olarak konuşuyorum. Bu oyun serisi gerçekten harika. İlk oyundan bahsedelim. İlk oyunumuzun ana karakteri tamamen amcı bir karakter. Ve bu amcı karakterin etrafında dönüyor hikaye. Aslında tüm hikayenin oluşma sebebi bu karakterin amcı olması. Yani kısacana eğlenceli bir hikayeye sahip. Ve en sevdiğim konulardan birini alıyor. Bir leaderboard'da en tepeye tırmanmak. Bu leaderboard Suikastçılar Birliği'nin leaderboard'u. Ki oyunun başlangıç kısmında da bu leaderboard'daki 10. kişiyi öldürmeye gidiyoruz. Yani oyunun başında direkt boss savaşıyla giriyoruz aslında. Ve bu çok güzel bir şey. Ve o boss savaşını yendikten sonra da Sylvia adlı karakterimiz, yani bu Suikastçılar Derneği'nin leaderboard'undan sorumlu olan insan, ana karakterimiz yani Travis'a diyor ki belki birinci olursan seninle seks yapabilirim. Belki değil diyor. Yani bir muallakta bir şey diyor ve Travis buna gazlanıp birinci olmaya çalışıyor. Oyunun genel hikayesi bu. Sırayla leaderboard'daki bossları keserek ilerliyoruz. Ve gerçekten güzel bir şey. Çünkü leaderboard'da ilerliyoruz. Ve bossların tasarımları, kişilikleri gerçekten eşsiz, unik ve eğlenceli tasarlanmış. Artı olarak oynanışları da eğlenceli bir şekilde tasarlanmış. Yani oyun boss rush oyunu diyebiliriz. Rankta ilerlemeye çalışıyoruz, bossları öldürmeye çalışıyoruz. Ama bu rankların arasında Suikastçılar Birliği'ne vergi ödememiz gerekiyor. Çünkü onlar bize konum sağlıyor ve bu rank sistemini sağlıyorlar. Ve o vergiler için de side shop'lar yapmamız lazım. Ki No More Heroes'un en öne çıkan ikinci sayı da bu side shop olayıdır. Çünkü gerçekten eğlenceli side shop'lar. En azından birinci oyunda gerçekten eğlenceli. Çim biçmek olsun, akrep toplamak olsun. Akrep toplamaya lanet diliyorum. İğrenç bir side shop ama yine de çeşitlilik. Benzin pompacısı olmak olsun. Gerçekten farklı bir sürü side shop koymuş adamlar orası. Çünkü zaten para kasmanız gerekecek her türlü. Ama bunu bir zorunluluk değil de eğlencesini yapacaksınız tahminen. Çünkü gerçekten side shop yapmak eğlenceli bir şey. Zaten çok da side shop yapmamızı zorlamıyor oyun. Çünkü rankları geçtikten sonra bize rankları yenmemizin ödülünü veriyor para olarak. Ki bu vergiyi rahatlıkla ödeyebilirim. Yani vergi ödüyoruz. Kısaca Türkiye simülasyonu. Oyunun gerçekten çok yaratıcı bossları var dediğim gibi. Oyunu öne çıkaran kısmında bossları zaten. Ve oyun yapısını buradan anlayabilirsiniz. Yani ikinci oyunda, üçüncü oyunda bu şekilde ilerleyecek. Birinci oyunu sevmediyseniz ikinci ve üçüncü oyunu sevemezsiniz. Ki No More Heroes serisini sevip sevmediğinizi anlayabileceğiniz en büyük şey bence hikayeyi sevip sevmemeniz. Hikayedeki karakterlerin birbirleriyle interaksiyonlarını sevdiyseniz bu oyun serisi sizi rahatlıkla mutluluk edecek. Peki oynanışa gelirsek, oynanış basit hack and slash. Yani God of War gibi bir hack and slash. Tuz spamlamalı hack and slash. Ne kadar tuz spamlamalı hack and slash oyunları sevmesem de bu oyun kendi içinde bir çeşitlilik sağlıyor mu? Evet sağlıyor ama düz oynanışta sağlamıyor. Boss savaşlarıyla çeşitliliği sağlıyor. Yani bosslara girmediğiniz sürece oyun size sıkıcı bir deneyim sağlıyor. Yani normal insanlarla dövüşürken pek eğlenmeyeceksiniz oynanış sisteminden. Ama size bu sisteme fazla zorlamıyordu oyun. Zaten oyun genel olarak hiçbir şey zorlamıyor. Oyun hızlı bir şekilde akıp geçiyor. Peki oyunun sonunda Sylvia ile seks yapabiliyor muyuz? Hayır. Çünkü Sylvia abimizin karısı çıkıyor. Ve No More Heroes 1 bitiyor. Ve oyun bayağı bir şeyin ucunu açık bırakıp bitiyor. Ve oyunun sonunda da bayağı bir şey gösteriyor ve ondan sonra bitiyor oyun. Ve Sylvia çıkıp maalesef devamı yok diyor ve böyle oyun bitiyor. Ama devamı var ve bu devamına sadece oyunun indirmesi gerektiği kadar süre beklemem lazım. Ve bekleyip direkt No More Heroes 2'ye geçiyorum. Ve bu oyun birinci oyundan 3 yıl sonra geçiyor. Ve yine aynı amcılık konusunun üzerinden yine leaderboard'da ilerlemeye çalışıyoruz. Ama bu oyun gerçekten birinci oyuna göre çok daha iyi bir oyun. Genel oynanış vasıfsız bir hack and slash'ten bir vasıflı bir hack and slash'e geçmiş. Artık yani şeyleri kesmek daha eğlenceli, normal insanları kesmek daha eğlenceli. Ve birinci oyunda iğrenç olan, hatta hiç bahsetmediğim açık dünyayı kaldırmışlar. Artık her yere fast travel'la gidiyoruz. Ama bu oyunun kötü tarafı ise side shop'lar kötüleşmiş. Side shop'lar artık arcade oyuna giriyor. Ama boss odaklı bir oyun olduğu için daha eğlenceli yapmış. Hem fast travel'ın eklenmesi, hem side shop'larla fazla uğraşılmaması, hem boss'a giderken karşımıza çıkan normal insanların çok az olması ve
bu sayede oyun sadece boss odaklı olmuş ki bu gerçekten çok güzel bir şey. Ki birinci oyuna göre bölüm tasarımında inanılmaz şekilde iyileştirilmiş. Artık bölümde ilerlerken inanılmaz şekilde sıkılmıyorsunuz. Ve bu oyunun birinci oyuna göre müzikleri de çok güzel. Her boss'un ayrı bir müziği var. Ve her boss'un müziği akılda kalıcı müzikler. Özellikle bu müzik aklımda kaldı. Peki bu müzik niye mi aklımda kaldı? Çünkü son derece yaratıcı olan Mete Karaca bu mesajı paylaştı. Peki bu mesajı nerede mi paylaştı? Tabii ki de X'te, yani eski adıyla Twitter'da. Mete Karaca'nın profili mizah dolu içerikler ve oyun gündemine dair en önemli haberleri sunmasıyla bilinir. Eğlenceli ve bilgilendirici içerikleri kaçırmamak için Mete Karaca'yı kesinlikle takip etmelisiniz. Link açıklamada. Bu arada yine bosslar inanılmaz sesli ve sunumları çok iyi. Birinci oyuna göre gerçekten daha başarılı bir iş çıkarmışlar ortaya. Ki bu oyunda bir tane de oynanabilir karakter yok. Bu oyunda 3 tane oynanabilir karakter var. Bir tanesi abimiz, bir tanesi bir önceki oyundaki bosslardan bir tanesi. Bir önceki oyundan bosslardan bir tanesi olan ablayı niye oynayabildiğimizi anlasam da abimizi neden oynadığımızı anlamıyorum. Çünkü abimizi sadece bir bölümde oynuyoruz. Bir tane boss savaşı yapıyoruz ve bir daha oynamıyoruz abimizi. Ve gerçekten saçma çünkü gerçekten eğlenceli bir karakter aslında oynaması. Ki oyunun mizahını da anlamanız için bu arada abimizin ismi Henry Cooldown. Ana karakterimizin ismi Travis Touchdown. Sylvia dediğim karakterin ismi Sylvia Crystal. Bu oyunda oynanabilir dediğim 3. önceki oyundaki boss olan karakterin ismi de Shinobi Jacobs. Yani oyunun mizah anlayışı zaten isimlerden anlaşılıyor bence. Fark ettiyseniz birinci oyunun sonunda olan şeylerin bir yere bağlandığı hakkında hiçbir şey söylemedim. Çünkü hiçbir yere bağlanmıyor. Diyebilirsiniz belki birinci oyunda hikayesi bağlantılı değildir diye. Ama birinci oyunda hikayesi de bağlantılı. Bir de oyun boyunca anlamadığım bir şey var. Normalde birinci oyunda her ranktan önce bir Sylvia ile görüşüyorduk. Bu oyunda da yine onu korumaya çalışmışlar. Ama bunda pembe bir odada Sylvia ile konuşuyoruz. Ve tahminen gelecekteyiz. Gelecekteki şeyleri görüyoruz. Pembe bir odada. Ama bunun niye böyle olduğunu oyun boyunca bilmiyoruz. Ancak oyunun sonunda öğrenebiliyoruz. Oyunun sonunda bu suikastçılar bildiği dediğim şey dağılıyor ve Sylvia işsiz kalıyor. O yüzden gidiyor ve telefon orospusu oluyor. Ve Travis de arada bir gelip onu ziyaret ediyor. Olay buymuş galiba ama ben de emin değilim. Hatta oyunun sonunda galiba Santa Destroyer'e geri dönüyorlar. Yani oyunumuzun seyrine geri dönüyorlar anladığım kadarıyla. Normalde Travis Strikes Again No More Heroes'a geçmem lazım. Yani spin-off bir oyuna geçmem lazım. Ama ben bu oyuna bakmayacağım. Çünkü pek önemli gözükmüyor ve üstüne spin-off pek de iyi gözükmüyor. Ve Wiki'den de baktım oyunun devamı değilmiş. O yüzden bu oyunu oynamadan atlayıp geçiyorum. Evet, No More Heroes 3'e oyunu oynamayıp atlayıp geçtiğim için çoğu yeri anlamadım. Ama No More Heroes 2'de de bir şeye atlamadan geçmiş olsam da çoğu yeri anlamamıştım. Çünkü bazı yerler gerçekten hikaye bağlantılarının ucu açık bırakarak bitiyor. Ki No More Heroes 3'teki amaç da uzaylıları yenmek. Evet, uzaylıları yenmek. Uzaylılar geliyor ve yine bir leaderboard sistemi yapıyor Sylvia ve uzaylıları yenmeye çalışıyoruz. Tabii ama birkaç şey değişmiş. Çünkü arada bir tane oyun var ne kadar spin-off olsa da. Travis bu halde görüyoruz oyunun basında. Bad Girl bizim otelimize taşınmış ve babası olan Batman de burada yaşıyor. Ki bunları sonradan öğreniyorum ben Travis Strikes Again'in wikisine baktıktan sonra. Ve bu oteli komple galiba No More Heroes ekibi satın almış. Oyunda upgrade yapmamızı sağlayan Noemi ağaç olmuş. Gibi. Hani dolandırıldım tam anlamıyla. Bilseydim bu kadar bağlantılı olduğunu Travis Strikes Again'i de oynardım. Ama artık tahminen Travis Strikes Again'i oynamayacağım. Çünkü bir anlamı kalmadı. Belki daha sonra oynarım. Ama dediğim gibi birinci ve ikinci oyunun arasında da çok fazla boşluk olduğu için pek farklı hissettirmedi bana da. Ama gerçekten serideki en iyi oynanışına sahip oyun bu. Çünkü yeni bir oynanışın yeni bir temeli atılmış diyebiliriz. Oyun yine beyinsizce oynanan hack and slash'e dönmüş. Ama bu beyinsizce oynanan hack and slash'i iyi bir şekilde kullanılmış. Çünkü efektler güzel. Çünkü yeni bir oyun bu. Ve sonuçta No More Heroes 2 ile No More Heroes 3'ün arasında 11 yıl var. Ve bu 11 yılın farkını hissediyor musunuz? Hissediyoruz. Çünkü No More Heroes 3 biraz indie gibi kalmış gerçi söylemem gerekirse. Hani size şöyle söyleyeyim. Goat Simulator 3'ü oynuyorsanız prodüksiyon kalitesi olarak Goat Simulator 3'te ne görüyorsanız No More Heroes 3'te de aynı şeyi göreceksiniz. Aynı prodüksiyon kalitesini göreceksiniz. Oyun ilk iki oyuna göre gerçekten daha renkli olmuş ve açık dünya geri gelmiş. Maalesef keşke gelmeseydi. Çünkü birinci oyundaki açık dünya çok kötüydü. İkinci oyunda ne güzel festival yapıyorduk. Bosslara giderken yaratık öldürüyorduk. Yani insanları öldürüyorduk bosslara giderken. Artık onları öldürmüyoruz. Ki güzel bir şey. Oyunun sıkıcılığına götürmüş. Side shop'lar ilk iki oyuna göre çok sıkıcı. Gerçekten çok sıkıcı. Ve bosslara girmeden önce artık bir arena tarzı yere atıp yaratık öldürmemiz gerekiyor. Ama daha az yaratık yani. Önceki o iki oyundaki normal insan yaratıklarla savaşmamızdan daha az yaratık öldürüyoruz diyebiliriz. Ama oynanışın baştan yapılması No More Heroes 3'e çok büyük bir
fayda sağlıyor. Çünkü ne kadar beyinsizce oynanan hack and slash'e kaymış olsa da yine modern beyinsizce oynanan hack and slash'e kaymış. Yani DMC gibi diyebilirim kısacana. DMC dediğim kötü olan DMC. DMC olan DMC. Ana seride olmayan, reboot olan DMC. Bu oyunda uzaylılar var. Uzaylılar olduğu için oyunun gerçekten kafası daha güzel olmuş. Çünkü ilk iki oyunda insanlar vardı ve insanlarla uçabileceğiniz yer belliydi. Uzaylılar olduğu için uçabileceğiniz yer sınırsız oluyor. Ve o yüzden bosslar gerçekten delice ve çok güzel. Bu oyunların arasında ne kadar en sevdiğim oyun No More Heroes 2 olsa da bu oyun bossları sayesinde gerçekten çok yaklaşıyor No More Heroes 2'ye ama öbür taraflardan dediğim gibi oyun altta kalıyor. Tabii oyun motoru değişti, bu sebepten dolayı grafikler bayağı farklı oldu. Oynanırsa tahminen o yüzden farklı oldu. Birinci ve ikinci oyuna geçerken de grafik farkı oluyordu. Ama üçüncüde gerçekten büyük bir grafik farkı oluyor. Ve oyunların grafikleri hakkında bir gariplik var. Birinci oyunu ilk oynarken bu oyun ne kadar kötü gözüküyor diye oynadım. İkinci oyunu oynayınca dedim ki birinci oyun ne kadar güzel gözüküyormuş. İkinci oyun kat kat daha kötü gözüküyor dedim. Üçüncü oyunu oynarken de ikinci oyun ne kadar güzel gözüküyormuş diyorum. Ve üçüncü oyun gerçekten bok gibi gözüküyor. Yani grafik olarak nasıl bu kadar kötüye doğru yol aldı bu oyun serisi? Hiçbir fikrim yok. Bu arada ilk oyunun sonunda Sylvia'nın yanında bir tane küçük kız vardı ve kardeşimizin ismini sahipti. İsmi Jean'di yani. Evet, bir de kardeşimiz var, kız kardeşimiz var. Ondan bahsetmedim. Gereksizdi çünkü. Çünkü bu oyuna kadar o kızın kim olduğunu bilmiyorduk. Yani Sylvia'nın yanında küçük kızın kim olduğunu bilmiyorduk. Ve öğrenmiş olduk. O Travis ve Sylvia'nın kızıymış. Evet, ne alaka ben de bilmiyorum. Hatta Travis ve Sylvia'nın torununu da görüyoruz. Evet, ne alaka onu da bilmiyorum. Yani oyunun kafası hala çok güzel diyebilir. Ve seriyi böylece bitirmiş olduk. Yani Travis Strikes Again haricinde tüm oyunları oynamış olduk. Ve gerçekten seriyi baştan sona oynanabilecek ve güzel bir seri olduğunu düşünüyorum. Hatta deneyimlenmesi gereken bir seri olduğunu düşünüyorum kesinlikle. Özellikle boss savaşlarını seviyorsanız No More Heroes serisine göz atmanız lazım. Birinci oyunu sevmezseniz ilerlemeniz lazım mı? Hayır, ilerlemeniz lazım değil. Birinci oyunun hikayesini severseniz ilerleyebilirsiniz. Birinci oyunun oynanışını severseniz ilerleyebilir misiniz? İlerleyebilirsiniz. Ama kesinlikle birinci oyundan bir şey sevmeniz lazım. Ki bu serinin en sevdiğim oyunu ikinciydi. En sevmediğim oyunu da üçüncü oyundu. Ki 2'yi de bayağı bir güzel yapabilirlerdi ama yapamamışlar gerçi söylemem gerekirse. Ne kadar çok sevmiş olsam da. 2 de aslında şöyle olsa çok güzel olurdu. Biz rank olarak birinciyiz. Rank olarak birinci olduğumuz için alt sıradaki insanların bize saldırması gerekiyor gibi bir senaryo uydursalardı gerçekten eğlenceli olurdu. Travis olarak dolaştığımızda, Travis olarak işlerimizi hallederken durmadan birilerinin bize saldırması eğlenceli ve keyif aldırıcı olurdu. Bu arada No More Heroes 3'te artık Sylvia ile aynı binada yaşıyoruz ve tahminen Sylvia ile evliyiz galiba, yani çocuğumuz falan var, emin değilim. Yani abimin karısıyla evlendim gibi oluyor ama yani sonuçta galiba öyle. Bu arada 3. oyunda abimiz çok garip bir tipe geliyor. Niye böyle olmuş? Bence çok havalıydı abimiz ilk oyunlarda. Ve böylece seri bitmiş oldu. Ama seriyi burada bırakmak istemedim gerçi söylemem gerekirse. V'de No More Heroes 1'i tekrardan oynamak istedim. Ve oyunu oynayıp bitirmeyi düşünüyordum V'de. Ve V'ye yükledim. Oyunu oynamaya başladım. Ve oyun hala hatırladığım kadarıyla yorucu. Hatta hatırladığımdan daha yorucu. Ve stabil bir FPS çekmiyor. Gerçekten çok fazla 30 FPS'in 60 FPS'in altına düştüğünü gördüm. Ve evet, oyun 60 FPS çalışmaya çalışıyor. Çalışmaya çalışıyor dedim çünkü 60 FPS'e çıktığını göremedim pek. 48-47 FPS'lerde çalışıyor ve 30'un altında da genellikle iniyor tahminen. Ve oyun gerçekten grafiksel olarak çöp gibi gözüküyor. V'nin donanımcından tahminen. Ve oyunu ne kadar komple anlatmış gibi gözüksem de ve oyunu oynamanızın gereğinin olmadığını düşünseniz de oyunun olayı olay hikayesi. Yani oyunun olayı ilerleyiş. O oyunu oynarken yaşadığınız hissiyat. Oyunu iyi kılan şeyler bunlar. Yani oyunun hikayesini uzaktan dinleyince hikayesi güzelmiş demezsiniz. Ya da oyunun oynasını uzaktan görünce oynanış güzelmiş demezsiniz. Her şey bütün bir şekilde oyunu oynadığınız zaman bu oyun gerçekten güzel bir oyunmuş diyorsunuz. Yani hack and slash seviyorsanız, özellikle beyinsizce oynanan hack and slash oyunlarını seviyorsanız ve boss savaşlarını seviyorsanız bu oyun serisini gerçekten çok seveceksiniz. Ve bu oyun serisini lütfen oynadıktan sonra arkadaşlarınıza önerin. Çünkü bu oyun serisinin bence Türkiye'de daha fazla değerinin bilinmesi gerektiğini düşünüyorum.